Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ni gezeceğiz. Ben şu anda Lefkoşa'dayım. Gezime Lefkoşa'dan başlayacağım. Buraları gezeceğim, buraları göstereceğim sizlere. Sonrasında Girne'ye gideceğim. Girne Kalesi'ni, Giyak Limanı'nı göstereceğim. Oradan sonrasında Gazi Mauso'ya geçeceğim. Kapalı Maraş var biliyorsunuz, orayı gezeceğiz. Hazırsanız videoya başlayalım. Şimdi Büyükhan'ın oradayım. Burada Asma-Altı Bereket Fırını var. Oradan bir şeyler alacağım şimdi. Kolay gelsin abla. Günaydın, hoş geldin. Neyli oluyor bunlar acaba? Bunlar buraya özgü hellimden ve peynirden yapılan pilavunadır bu. Bunun içinde hellim var, talar peyniri var. Bazısında kuru üzüm var, bazısında üzüm yok. Bunlar hellimli zeytinli olanı var. Sadece hellimli olanı var. Hellim zeytin karışıktır, çekirdekleri yoktur. İçinde gollandro var, soğan var, nane var. Zeytin sevmem diyenler için sadece hellim var. Burada bir de sade simit var herhalde değil mi? Onlar sade simit değil, Türkiye'deki gibi simit değil. Bizim bu simitin çörektir bu, bulliri derler çörek. burada. Bahar var, anason var, karanfil var, mahlep var. Yani baharatları var bunun. En çok hangisi tercih ediliyor? Damak zevkine bağlı. Hepsi farklı farklı lezzetlere Anladım. sahip. Tamam. Ben şu Hepsi buraya özgü. kuru üzümlüyü beğendim. Ben bir tane kuru üzümlüden alayım. Bir de şunu denemek için onu alayım. Hepsi günlüktür. Odun fırınında olur. Bu da tahanlımızdır. Ha, tahanlı var bir de. Tahanlıdır. Evet. Tamamdır. Ben bir tane kuru üzümlü hellimli, bir de hellimli alayım. Pide yapılır, lahmacun yapılır. Onlar siparişe göre yapılır. Ha. Pastırma hellim olur, sadece hellim olur, kıyma olur. Tamamdır. Teşekkürler. Afiyet olsun. Şimdi Büyükhan'a geldim. Fırından aldıklarımı, burada bir çay ocağı varmış. Çayla birlikte yiyeceğim. Burası Lefkoşa'nın en önemli destinasyonlarından birisi ve aynı zamanda Osmanlı'nın Lefkoşa'daki en önemli eserlerinden birisi. Bursa'daki Kozahan ile benzerliği dikkat çekiyor aslında. Buranın mimarisi de aynı şekilde yapılmış. Ortasında bir tane mescit bulunuyor. Aynı şekilde üst katı ve alt katı bulunuyor. Han ilk yapıldığı zaman Alanyalılar Hanı olarak biliniyormuş ismi. Sonrasında Büyükhan olarak değiştirilmiş. Onun hikayesi de şu şekilde, hemen bu yakında Kumarhan diye bir han var. Orası buradan daha küçükmüş. Bura büyük olduğu için devamlı buraya Büyükhan dedikleri için ismi Büyükhan olarak kalmış. İngilizler adayı kuşattığı zaman burası aynı zamanda cezaevi olarak da kullanılmış. Lefkoşa sokaklarında dolaşırken böyle ara yerlerde ücretsiz Wi-Fi noktaları var. Yani burada sim kart almazsanız ya da eSIM vesaire yapmazsanız Wi-Fi ile rahat gezebilirsiniz. Aynı zamanda işletmelerde de Wi-Fi var zaten. Ben havalimanından araç kiralayarak geziyorum burayı. Size şöyle bir şey de söyleyeceğim. Google haritalar burada çok doğru göstermiyor. Yani bazı sokaklar gidiş geliş, bazıları ters yön. Google sizi buraya sokuyor ama bir bakıyorsunuz ters sokaktasınız. Geri gitmek zorunda kalıyorsunuz. Bir de burada kurallara biraz daha sıkı uyuyorlar. O yüzden Google haritalara çok güvenmeden yoldaki tabelaların yönlerine dikkat ederek burada ilerleyin. Yani ters yola girdiğinizde gerçekten çok uğraşıyorsunuz. Bunu da söyleyeyim.
Buranın aslında kapıları ve evleri çok meşhur. Kapıların üzerinde yapıldığı tarih yazıyor. Çoğu da 1900'lü yılların başları. Lefkoşa dünyanın iki ülkenin başkenti olan tek şehri. Hem Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nin başkenti aslında. Burası tek bir şehir. Barış gücü tarafından ortadan bölündüğü için kuzey kısmı Türklere veriliyor. Güney kısmı da Rumlarda kalıyor. Lefkoşa'nın tarihinden bahsedecek olursak, Lefkoşa'nın tarihi M.Ö. 2500 yıllara dayanıyor. Tunç çağına dayanıyormuş. Burada yapılan kazılarda ortaya çıkmış bu. 600'lü yıllarda Kıbrıs'ın Salamis antik kentinin olduğu yerlere bir tane başkent kuruluyor. Sonrasında Arap akınlarından dolayı oralar yıkılıyor ve Bizans döneminde sanırım Lefkoşa başkent yapılıyor. Sonrasında Lüzinyanlar ve Venedikliler de şehri ele geçiriyor ve sonrasında 1570 yılında Osmanlı burayı fethediyor. Kıbrıs'a eğer kimlik kartınıza giriş yaptıysanız size Türkiye'den şöyle bir kağıt veriyorlar. Kağıdı kaybetmemeniz gerekiyor. Ülkeye giriş çıkışlarda bu kağıda damga basılıyor. Aynı şekilde Kıbrıs'a geldiğiniz zaman da buraya giriş çıkışta damga basılıyor. O yüzden bu kağıdı kaybetmeyin. Selimiye Camisi'ne geldim. Burası St. Sofia Katedrali'ymiş öncesinde. Sonrasında camiye çevrilmiş. Buranın tarihine bakacak olursak döneminde 1206 yılında inşasına başlamış. Öncesinde Bizans dönemine ait Ayasofya adlı bir kilise varmış. Onun üzerine inşa edilmiş. Ve 5 Kasım 1326 tarihinde kutsanarak ibadete açılmış. Burası Fransız mimar ve ustalar tarafından inşa edilen Ortaçağ Fransız döneminin en güzel örneklerinden biriymiş. Ve aynı zamanda burası gotik mimariye sahip bir yapı. Osmanlı 1570 yılında burayı fethettikten sonra harap haldeymiş. İçerisine minber, mihrap ve kürsü ekleyerek fetihten sonraki ilk cuma günü burayı cami olarak ibadete açmışlar. Şimdi içeriye geçeceğim.
Kıbrıs Rum tarafıyla olan sınırdayım. Burası biliyorsunuz Birleşmiş Milletler kontrolünde. Lokmacı sınır kapısı burası. Böyle bir durum var burada. Rumlar oradan buraya gelebiliyor ama biz buradan karşıya gidemiyoruz. Schengen vizeniz olsa dahi yine de gidemiyorsunuz. Burada öyle bir uygulama var. Bu arada 1974 yılından önce doğanlar ve onların akrabaları bu sınır kapısından girip çıkabiliyor. Karşı taraftan buraya gelip gidebiliyor ya da buradan karşı tarafa gidebiliyor. Ama sonrasında ve Türkiye Cumhuriyeti ve diğer ülkeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden karşıya geçemiyor. Şimdi burada büyük bir pazar var, belediye pazarı. Oraya gidiyorum, orayı göstereceğim size. Burada gördüğüm kadarıyla her telden ürünler var. Sebzesi, meyvesi, ne bileyim şapkası, kıyafeti, antikası, tablosu. Gelirseniz burayı da gezebilirsiniz. Şimdi Zahra Sokak'a geldim. Burası Güney Kıbrıs Rum tarafıyla sınır aslında. Size göstermek için geldim. Hemen şu karşı taraf Rum kesimi. Sınır buradan itibaren belirlenmiş. Şurada hemen ileride Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün gözetleme kulesi var. Bu karşı taraf da Rum tarafı. Zaten bak burası yeşil alan benim gördüğüm kadarıyla. Karşı tarafta da tel örgüler var. Sanırım burası da ayrıca kullanılıyor herhalde. Arapahmet Paşa Camii'ne geldim. Size buranın kısa bir tarihinden bahsedeceğim. Burası Lefkoşa'nın en önemli ikinci camisiymiş. Arapahmet Paşa 1570 yılında Lefkoşa'nın fethine önemli katkısı bulunmuş. Sonrasında 1845 yılında Osmanlı'da 4 kez sadrazamlık yapmış Kamil Paşa tarafından yaptırılmış burası. Hemen onun mezarı da bu tarafta. Şimdi içeriği göstereceğim sizlere. Evet hocam seni dinliyoruz. Buranın tarihiyle ilgili bize bilgi verir Anlatalım. misin? Yani Türkçe bu cami 1845 yılında Kıbrıs Beylerbeyi olan Arapahmet adına komutana Sultan Abdülhamit Cennet Mekan'ın sadrazamlığını yapan Kamil Paşa tarafından yapılmıştır. Burası Kamil Paşa. Dışarıda mezarını gördüm. O yaptırdı bu camiyi Arapahmet'e. Arapahmet'in de şu anda mezarı Mevlevi Türbesi orada. Tabii bu caminin estetik olarak Osmanlı mimarisine göre yapılmış bir camidir. Caminin estetiği, güzelliği, efendime söyleyeyim, vakarlı oluşu, tevazılı oluşu ve adanın ikinci önemli camilerden birisi. Selimiye Camisi'nden sonra. Evet ve çok önemli bir cami. Onun için buraya millet çok büyük ilgi gösteriyor. Biz de bu camiyi son derece temiz tutuyoruz. Çok büyük paralar harcadık bu camiye. Yani şahsım olarak. Onun için ecdadımızın bize emanet ettiği bu eserleri en güzel bir şekilde efendime söyleyeyim korumak, kollamak bizim asli görevlerimizden birisidir. Siz kaç senedir buradaydınız? Ben 5 seneden beri buradayım. 6 seneye başladım. Benim kardeşim de Fatih Camii'nin baş imamıdır. Oo. Tabii küçüğüm. Tabii.
Kıbrıs'ta çoğu işletme, dükkan saat 5-6 gibi kapanıyor. Şimdi Büyükhan'a geldim. Şeftali kebabı deneyimleyeceğim. Farklı lokasyonlar bulmuştum ama burada çoğu yer saat 5-6'dan sonra kapandığı için buraya geldim. Şimdi siparişleri verdim, bekliyorum. Şimdi şeftali kebabı geldi. Görsel olarak biraz vasat bence. Bir de tadına bakacağım şimdi. Şimdi böyle ara sokaklardan kaldığım yere doğru gidiyorum. Bazı sokaklar ara ara böyle çok karanlık. Bir de şunu fark ettim. Ben şimdi bu Selimiye Camii'nin civarında kalıyorum. Yani Büyükhan'a da yakın aynı zamanda kaldığım yer. Burada kalanların çoğu alt kesim gibi. Onu anlayamadım. Yani durumu çok iyi değil sanırım. Bazı evler perdesiz, bazı evlerin kapı araları böyle görünüyor. Gördüğüm kadarıyla düşük gelir seviyeli insanlar burada daha çok kalıyor anladığım. Aslında çok merkezi bir yer. Onu anlayamadım. Yani neden burada merkezi yerde böyle bir durum olduğunu bahsettiğim o karanlık sokaklardan birinden geçiyorum. Bugün Girne'ye geldim. Girne'yi gezeceğim. Sonrasında Gazi Mausa'ya geçeceğim. Ama öncesinde kale manzaralı çok güzel bir yer var. Burada bir kahvaltı yapacağım. Sonrasında gezmeye başlayacağım. Bu arada şunu da söyleyeyim. Kıbrıs'ta hava erken aydınlanıyor. Yani saat 6 gibi aydınlanıyor. Aynı şekilde saat 4-4.30 gibi de güneş batıyor. Gezinizi planlarken bu saat planlamasını iyi yapın derim. Yoksa kötü bir planlama gerçekten gezinizi mahvedebilir. Bu arada Kıbrıs'ta otopark çoğu yerde ücretsiz. Ücretli olan yerler de o kadar ucuz ki hani 40 liraya 2 saat arabanızı bırakabiliyorsunuz. Kıbrıs belli bir süre İngiliz sömürüsü altında kaldığı için burada direksiyonlar sağ tarafta, trafik soldan akıyor. Şimdi kaleye giriş için bilet aldım. 50 TL bir giriş ücreti var. Öğrencilere de 20 TL. Kıbrıs genelinde çoğu gezilecek yerlerde giriş ücretleri ortalama 50 TL.
Size Girne Kalesi'nin biraz tarihinden bahsetmek istiyorum. Girne Kalesi ağırlıklı olarak Bizans, Lüzinyan ve Venedik dönemine ait izler taşıyor. 7. yüzyılda Arap akınlarına karşı korunmak amacıyla yapılmış bir kale. Bizanslılar tarafından yapılıyor. Sonrasında Cenevizler tarafından kuşatılmış ve ondan sonrasında Venedikliler tarafından kuşatılmış. Ve en son Osmanlı'nın 1570 yılında burayı fethetmesiyle birlikte kale Osmanlılara teslim ediliyor. Girne sokakları arasında dolaşırken ezan sesine denk geldim. Ezan sesi burada Ağa Caferpaşa Camisi'nden geliyor. Şimdi orayı göstereceğim sizlere. Bu arada dikkatimi çeken bir nokta var. Burada Kıbrıs'ta hizmet sektöründe çok fazla yabancı uyruklu vatandaş var. Market olsun, restoran olsun, mağazalar olsun. Yani çok fazla yabancı vatandaş görebilirsiniz. Bazı ülkelerde de bu durum var. Sebebi sanırım alt hizmet kollarında kendileri çalışmak istememesinden dolayı kaynaklanıyor olabilir. Bu benim yorumum. Girne'den Gazi Mauso'ya giderken yol üstünde Bella Pais Manastırı var. Şimdi buraya geldim. Buranın giriş ücreti 50 TL. Size şimdi buranın biraz tarihinden bahsetmek istiyorum. Bella Pais Fransızca'da barış manastırı anlamına geliyor. Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü kuşatmasından sonra Avustinyan mezhebi rahiplerin adaya göç etmesiyle birlikte 1158-1205 tarihleri arasında gotik tarzda inşa ettirilmiş burası. Günümüzde yapının ayakta kalan kısmını Fransız kralı 3. Hak yaptırmış. Adanın Osmanlılar tarafından ele geçirilmesinden sonra ibadet amacıyla burası Ortodoks Rumlara verilmiş. Şimdi içeriği gezelim.
Şimdi Kapalı-Maraş'a geldim. Burası 2020 yılına kadar kapalıydı. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra kapanmıştı burası. Bir gün içerisinde bu alan komple boşaltılıp terk edilmiş ve o günden bugüne kadar hiçbir şekilde ziyarete veya girişlere açılmamış. Kapalı-Maraş'a giriş ücretsiz. Giriş çıkış saatleri de yaz saati uygulamasına göre saat 8'de giriş, 18'de çıkış. Kış saati uygulamasına göre de 8'de giriş, 17'de çıkış. Ama bir saat öncesinden burayı boşaltmaya başlıyorlar. Geleceğiniz zaman bunu mutlaka dikkate alın. Sanki burasının içerisi bir Walking Dead platosu gibi. Kapalı-Maraş 1974 yılından önce Las Vegas gibi bir yermiş aslında. Çok popülermiş döneminde. Şimdi Mausa Limanı'nın tepeden gören bir yerdeyim. Burası Can Bulat Müzesi'nin üst kısmında yer alıyor. Altın Tabya diye de geçiyor sanırım. Tam da güneşin batışına denk geldik. Güneş de hemen arka taraftan battı. Ama biraz daha erken gelebilseydim çok daha harika görüntüler alabilirdim. Şimdi Gazi Musa'da bir şeyler yemek için bayağı yer aradım. Farklı güzel yerler de vardı ama yorumlarını bilemedim. O yüzden burada Aspava var. Ne varsa bizim restoranlarımızda vardır diyerekten bir içeri gireyim diyorum. Yemekler geldi. Gerçekten çok lezzetli. Aynı zamanda mekanın ambiyansı da çok güzel. Hizmetleri de çok iyi. Kıbrıs'a gelirseniz mutlaka buraya uğramanızı tavsiye ederim. Doktor Fazıl Küçük'ün eşi Münevver Hanım ve çocuklarının katledildiği evin anısına burada barbarlık müzesi yapılmış. Şimdi içeri gezeceğiz. İrfan Bey sokak kısmına da ki Nihat Albayımızın evinin bulunduğu sokaktır. Özellikle de ev bu Abrahamis tarafından işaretlenmiştir. Buradaki kişi Türk alayında görevlidir diye.
Hedef bu eve saldırmaktır. Saldırılar evin kapısına ateş etmekle başlar. Hemen burada Fazıl Küçük'ün ailesinin katledildiği banyo bulunuyor. Kurşun izleri de burada duruyor duvarda. Burada kurşun izlerini çerçeve için almışlar. Evet arkadaşlar, Kıbrıs gezimiz burada bitmiştir. Videonun kapanışını havalimanından yapmak istedim. Şu anda Ercan Havalimanı'ndayım. Burası da yeni yapılmış. Türkiye buranın yapımına da katkıda bulunmuş. İçerisi ferah ve geniş bir havalimanı olmuş. Şimdi sizlere burayı göstereceğim. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.